Merhabalar, ben Bayındır İçerenköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıklarından Doçent Doktor Onur Ergün. Bu konuşmamda dolgu uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Dolgu uygulaması yüzdeki hacim kayıplarını düzeltmek, sarkmaları bir miktar kaldırmak, asimetrileri düzeltmek ya da ince kırışıklıkları düzeltmek için uyguladığımız cerrahi olmayan bir estetik işlemdir. Dolgu olarak en yaygın kullanılan materyal dokumuzun da temel hücre dışı dolgu maddesi olan hyaluronik asittir. Bunun piyasada değişik amaçlarla hazırlanmış, değişik kaldırıcılıkta, değişik sertlikte ve değişik dayanımda türevleri vardır. Dudak ya da gözaltı için kullanılan çok ince, çok yumuşak formları olduğu gibi kemiğin üzerine kullanılıp kaldırıcılığı yüksek, dayanımı yüksek, çapraz bağ oranı yüksek formları da vardır. Hyaluronik asiti parçalayan hyaluronidaz enzimi bizim gerekli durumlarda dolguyu eritmek için, işlemi geri döndürmek için kullandığımız ve bir takım tehlikeli durumlarda bize ekstra güvenlik de sağlayabilen faydalı bir güvenlik seçeneğidir. Kalsiyum hidroksiapatit gibi kandan ya da yağdan oluşturulmuş dolgular gibi bir takım başka dolgu için kullanılabilen seçenekler de vardır. Yüzle orantısız derecede küçük ya da içe dönük dudakları olanlar, çökük şakakları olanlar, elmacık kemiği silik olanlar, göz altında hacim kaybı olanlar ya da göz altında belirgin gözyaşı oluğu olan kişiler, burunla ağız arasında ya da ağızla çene arasında derin olukları olan kişiler, botoksla ince kırışıklıkların düzelmesine rağmen derin kırışıklıkları hala düzelmeyen kişiler, burunda çok böyle büyük bir burun olmamasına rağmen burun sırtındaki çıkıklık ya da burun ucunda düşüklük gibi dolgunun çözebileceği bir takım problemlerden yakınan kişiler ya da rinoplasti sonrası ufak asimetrileri ya da düzensizlikleri olan kişilerde dolgular kullanılabilir. Yaşlanmayla yüzdeki yağ yastıkları hem yukarıdan aşağıya doğru hacim kaybeder hem de sarkma gösterir. Fakat ciltle kemik arasındaki bağlantılar bu sarkmaya daha az katıldığı için giderek bu hacim kaybı ve bazı yağ yastıklarının da alt taraftakilerin hacminin artmasıyla oluklar derinleşir. Biz bu bağları yukarıya kaldırarak altına dolgu enjeksiyonu yaptığımızda bir miktar kaldırıcı etki elde edebiliyoruz ve tabii ki hacim kaybını da yerine koymuş oluyoruz. Böyle olduğu zaman bu yaşlanmaya bağlı sarkmaları gidermekte bize yardımcı oluyor. Ayrıca değişik noktalara küçük enjeksiyonlarla da bu işlemin yüzün geneline yayılacak şekilde harmonisini sağlayarak güzel bir sonuç elde edebiliyoruz. Burnun çok büyük olmadığı, burnun alınla yaptığı açının çok geniş olmadığı kişilerde burun sırtı çıkıntısı ya da burun ucunun düşüklüğü gibi hafif asimetriler gibi dolguyla çözülebilecek sorunlarda ameliyata alternatif olarak yaklaşık 2 yıl kadar etkisini sürdürecek burun dolgusu iyi bir seçenek olabilir. Rinoplasti sonrası düzensizliklerin saklanmasında rötuş amaçlı aynı şekilde burun dolgusundan faydalanılabilir. Doğru adaylarda bir enjektörden yani 1 cc'den küçük dozlarla çok yüz güldürücü sonuçlar almak ve yüzün görünümünü en az dolguyla en belirgin şekilde düzeltmek, değiştirmek mümkündür. Dolgu uygulaması derine yani kemik seviyesinin hemen üzerine yapılıyorsa bu genellikle çok ağrılı değildir. Kanül kullandığımız zaman yani ucu keskin olmayan, dokunun içinde kendisine yol açarak ilerleyen enjeksiyon aparatları kullanarak cilt altına ya da artık hangi pozisyona yapıyorsak o pozisyona yaptığımız uygulamalar da çok ağrılı değildir. İğne kullanarak yüzeye yaptığımız örneğin dudak dolgusu gibi uygulamalar tabii ki potansiyel olarak ağrılıdır. Bu işlemler için bir takım ağrıyı azaltacak lokal anestetik kremler kullanılabilir. Ya da dolguların içindeki lokal anestetik ajanlarla dolgunun kendi ağrısını ve bir sonraki enjeksiyonun ağrısını azaltması sağlanabilir. Ancak ben hem işlemin tam bir konfor içinde olması hem de kendi hassasiyetim açısından istediğim süreyle istediğim kadar yavaş ve dikkatli enjeksiyon yapabilmek adına bölgesel bir anesteziyle yani diş hekimlerinin yaptığı gibi bir uyuşturmayla bu işlemi yapmayı tercih ediyorum. Kullanılan dolgunun kimyası, tercih edilen çapraz bağ miktarı, enjekte edilen madde, kişinin bir takım kendisinden gelen özellikleri, enjekte edilen bölgenin hareketli olup olmaması gibi birçok faktöre bağlı olarak dolgunun kalıcılığı değişebilir. Yaygın kullanılan hyaluronik asit dolguları için konuşursak burunda birkaç yıl, orta yüze yapılan enjeksiyonlarda
1-2 yıl, dudağa yapılan ya da göz altına yapılan enjeksiyonlarda da yaklaşık 1 yıllık bir kalıcılıktan bahsetmek mümkündür. Ancak bu sürenin sonunda dolgu sıfıra inmez. Fark edilir derecede hacim kaybı olabilse de bu hacim kaybı bahsedilen süreler sonunda yerine konarak daha uzun sürede etki sağlanabilir. Elbette yalnızca enjekte edilebilir kaliteli ürünler tercih edilmelidir. Cildin temizliğine yani antisepsisine dikkat edilmelidir. Böylece dolgu enjeksiyonu sonrasında görülebilecek cilt enfeksiyonları, damar sinir yaralanmaları, dolgunun damar içine verilmesine bağlı beslenme bozulmaları ya da körlük gibi çok ciddi olabilecek komplikasyonlar önlenebilir. Ben kan sulandırıcı kullanan hastalarımın bu ilaçlarını dolgudan eğer mümkünse 1 hafta kadar önce bırakmalarını istiyorum. Yüzeyle yaptığım uygulamaları damar hasarından kaçınmak açısından kanülle yapmayı tercih ediyorum. Dolgu sonrası masaj uygulayarak dolgunun düzensiz yayılmasını önlemeye çalışıyorum ve üzerine buz koyarak da gene morlukların önüne geçmeye çalışıyorum. Eğer asimetri ya da yetersiz bir sonuç söz konusuysa 2-3 hafta kadar sonra yaptığım kontrolde ek dozlar uygulayarak asimetrileri düzeltmeye ya da sonucu daha belirgin hale getirmeye çalışıyorum. Ve tabii eğer gerekirse de hyaluronidaz enzimimi hiç yanımdan ayırmıyorum.